İnsanlık tarih boyunca çeşitli salgın hastalıklara maruz kaldı. Kimisi çok kısa sürdü, kimisi de yıllarca devam etti. Bu salgın hastalıklardan kurtulmak için de çeşitli yollara başvurdular. Bitkilerden faydalanarak çeşitli karışımlar elde ettiler. İlaçlar üreterek salgının etkisini azaltmaya çalıştılar ve en yaygın olarak da çeşitli hastalıkların tedavisi için birçok aşı geliştirdiler. Aşılama işlemi aslında teorik olarak çok önceleri de kullanılıyordu. Örneğin Çin'deki Budist rahipler yılan ısırığına bağışıklık kazanmak için yılan zehri içmişlerdir. İngiliz bir tıp doktoru olan Edward Jenner, 13 yaşındaki bir çocuğa sığır çiçeği virüsü aşıladı ve aşı başarılı oldu. Böylelikle 1796 yılında Batı'da aşı biliminin kurucusu kabul edilmişti. Bu olaydan 2 yıl sonra ise ilk çiçek aşısı 1798'de geliştirilmişti. Aşılar hastalığa neden olan organizmanın küçük parçalarını ve küçük parçaların yapım planlarını içerir. Daha net ifade etmek gerekirse, hastalıklara bağışıklık sağlama amacıyla uygulanan, zayıflatılmış veya öldürülmüş hastalık etkeninin parçaları ile oluşturulan bir karışımdır. Aşıların çoğu 10 yıllardır halen kullanılmakta ve her yıl milyonlarca insan bu aşıları güvenle olmaktadır. Tıpkı ilaçlarda da olduğu gibi bir ülkenin aşı programına başlamadan önce aşının güvenilirliğini test etmek amacıyla kapsamlı ve titiz testlerden geçmesi gerekir. Deneysel bir aşının güvenilirliğini test etmek ve hastalığı ne ölçüde önlediğini değerlendirmek için ilk olarak hayvanlarda testler yapılır. Eğer aşı bir bağışıklık tepkisi verirse insan klinik deneylerine 3 aşamada başlanır. Faz 1 aşaması olarak adlandırılan bu aşamada şunlara dikkat edilir. Aşı güvenliğini değerlendirmek, bağışıklık tepkisi oluşturduğunu doğrulamak ve doğru dozu belirlemek için az sayıda gönüllüye aşıyı uygulamak. Bu aşamada genellikle aşılar genç, sağlıklı ve yetişkin gönüllülerde test edilir. Herhangi bir sorun veya ters giden bir durum olmadığında faz 2 aşamasına geçilir. Bu aşamada aşının güvenliğini ve bir bağışıklık tepkisi oluşturma yeteneğini daha fazla değerlendirmek için daha fazla gönüllü üzerinde uygulanmaya başlanır. Bu gönüllüler de aşının hedeflediği kişilerle yaş, cinsiyet gibi aynı özelliklere sahiptir. Bu aşamada genellikle çeşitli yaş gruplarını ve farklı aşı formülasyonlarını değerlendirmek için birden fazla deneme vardır. Aşıyı almayan bir grup, aşılanan gruptaki değişikliklerin aşıya mı atfedildiğini veya tesadüfen mi gerçekleştiğini belirlemek için genellikle bir karşılaştırma grubu olarak faza dahil edilir. Faz 3 artık gelinen son aşamadır. Aşı binlerce gönüllüye verilir. Aşıyı almayan ancak bir karşılaştırıcı ürün alan benzer grupla karşılaştırılır. Aşının korumak için tasarlandığı hastalığa karşı etkili olup olmadığını belirlemek ve güvenilirliğinin çok daha büyük bir insanda incelenmesi sağlanır. Aşı performansı bulgularının birçok farklı popülasyon için geçerli olduğundan emin olmak için çoğu zaman faz 3 denemeleri birden çok ülkede ve bir ülke içindeki birçok yerde yürütülür. Tüm bu klinik araştırmaların sonuçları mevcut olduğunda halk sağlığı politikası onayları için etkinlik ve güvenliğin gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi adım gereklidir. Her ülkedeki yetkililer bizdeki bilim kurulu gibi çalışma verilerini yakından inceler ve aşının kullanımına izin verip vermemeye karar verirler. Bir aşının güvenliği onaylanıp ulusal bir aşılama programına dahil edilmesinden önce geniş bir popülasyonda güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmalıdır. Buraya kadar olan kısımda bir aşının hangi aşamalardan geçerek geliştirildiğini anlatmaya çalıştım ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kaynaklarından faydalandım. Şimdi ise aşının çeşitlerine bakalım ve kaç çeşit aşı olduğunu gözlemleyelim. Aşılar genel olarak bakteriler grubunu saymazsak 3 başlık altında sınıflandırılıyor. Bunlardan birincisi virüsü zayıflatma yöntemi. Bu yöntem kullanılarak
virüsler zayıflatılır. Böylece vücutta çok zayıf bir şekilde çoğalırlar. Kızamık, kaba kulak, su çiçeği ve grip gibi aşılarda bu yöntem kullanılmıştır. Virüsler genellikle vücutta kendilerini birçok kez üreterek hastalığa neden olurlar. Doğal virüsler bir enfeksiyon sırasında binlerce kez çoğalırken aşı virüsleri genellikle 20 kattan daha az çoğalır. Böylelikle aşı virüsleri çok fazla çoğalamadıkları için hastalığa da neden olmazlar. Zayıflatılmış aşıların avantajı, bir veya ikinci dozun genellikle ömür boyu sürecek bir bağışıklık sağlamasıdır. Bu yaklaşımın sınırlaması ise bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere kanser hastaları gibi verilememesidir. İkinci yöntem virüsün öldürülmesi. Buna Çin aşısı örnek olarak verilebilir. Bu yöntemle virüsler bir kimyasal ile tamamen etkisiz hale getirilir. Yani öldürülür. Virüs ölü olduğundan çoğalamaz ve hastalığa neden olamaz. Buna inaktive edilmiş virüs de denilir. Ve çocuk felci, hepatit A, kuduz gibi aşılar bu şekilde yapılır. Vücut virüs tarafından hala göründüğü için bağışıklık sisteminin hastalığa karşı koruyan hücreleri üretilir. Bu yöntemin iki faydası vardır. Aşı hastalığa neden olmaz ve bu nedenle de bağışıklık sistemi zayıflamış kişilere verilebilir. Bununla birlikte bu yaklaşımın sınırlaması tipik olarak bağışıklığı sağlamak için birkaç doz gerektirmesidir. Yani tek doz yeterli olmayabilir. Üçüncü yöntem virüsün bir kısmının kullanılması. Almanya'da üretilen Pfizer aşısı ve Amerika'nın Moderna aşısı bu şekildedir. Bu yöntem kullanılarak virüsün sadece bir kısmı etkisiz hale getirilir ve aşı olarak kullanılır. Hepatit B ve Zona aşısı bu şekilde yapılmıştır. Aşı virüsün yüzeyinde bulunan bir proteinden oluşur. Yine bu aşılar da bağışıklığı zayıf olan kişilere verilebilir ve 2 dozdan sonra uzun vadede bağışıklığa neden olur. Sonuç olarak artık farklı yöntemler kullanılarak geliştirilen bu aşılar hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğunuzu düşünüyorum. Ayrıca eklemek istediğim bir diğer konu da DNA'mızla oynanacak ve çip takılacak iddiası. Bilim insanlarının ortak görüşü bunun mümkün olmadığı şeklinde. Aşı ile birlikte bir insana mRNA enfekte ediliyor. mRNA vücudun kendi moleküler mekanizmalarını kullanarak hücrelere virüste yer alan proteine benzer bir protein üretmeyi öğretiyor. Ve bu da bağışıklık sisteminin tepki vermesini sağlıyor. Yani insan hücresindeki DNA'ya hiçbir etkide bulunamıyor. Buradan da kolayca anlaşılıyor ki bütün bu iddialar birer komplo teorisi olmaktan ileri gidemiyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda farklı bir konuyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.